Evet arkadaşlar, Muslar Kaya Evleri'nden ayrıldık. Şimdi de Seben Hocaş Köyü'nde bulunan fosil ormanına gidiyoruz. Oradaki buluntuları size göstermek istiyorum. Ben de ilk kez gidiyorum. Sizlerle beraber geziyoruz. Fosil ormanına da ismini vermiş olan Seben Hocaş Köyü'nden geçiyoruz. Köy eğimli bir arazide. O yüzden yukarıya doğru hareket ediyoruz. Yukarıda bizi Hocaş Fosil Ormanı'na gidecek olan orman yolu bekliyor. Köyden sonra girdiğimiz orman yolunda yanlış yöne geldiğimizi düşündük. Ama sonradan ilerleyince fosil ormanı karşıladı bizi. Fosil ormanın girişine böyle bir dinlenme alanı yapmışlar ve dinlenme alanında da buranın genel durumu ile ilgili tanıtımlar yapılmış. Buradan böyle merdivenler yapılmış. Fakat ben de ilk kez geliyorum arkadaşlar. Ne kadar bir alanda gezmemiz gerekiyor? Kaç adet fosil var? Onları bilemiyorum ben de şu anda. Arkadaşlar, bugün o kadar çok tırmandık ki halen daha yine tırmanmaya devam ediyoruz. Bugün oldukça yoğun ve çok yorucu bir gün. Ender de sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Onunla beraber bu işi götürüyoruz şu anda. Bu ormanda en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de her yerde mazı çamı var arkadaşlar. Komple bu ağaçla kaplı buranın her yeri. Ve bunu kopartıp şöyle elinizle biraz okşayıp koklarsanız mis gibi orman havası alırsınız. Devam ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar, Hocaş Fosil Ormanı'na geldik. Hocaş Fosil Ormanı Seben sınırları içerisinde bulunuyor. Seben'e 16 kilometre mesafede ve Hocaş Köyü sınırları içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Burada palmiye fosili var şu anda ve daha sonrasında ileriye doğru fosiller tespit edilmiş. Burada analizleri yapılmış ve tabelalandırılmış. Tabii bu nedir? Bu dünyanın değişim sürecini bize gösteren en büyük olanaklardan bir tanesi. Seben'deyiz. Burada hiçbir şekilde palmiye veya buna benzer bir şeyin yetişme olanağı günümüzde mümkün değil. Fakat burada fosilleri mevcut. Yani dünyanın evrim geçirmesindeki veya değişim yaşamasındaki bize bilimsel kanıtlar sunacak bu fosiller. Hocaş Fosil Ormanı Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2005 yılında 1. derece korunması gereken sit alanı olarak tescil edilmiş durumda ve şimdi de sizlere buraları gösterip gezdirmek istiyorum. Ve fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bu palmiye fosiliymiş. Yani palmiyenin kökü. Artık taşlaşmış. Evet arkadaşlar, burada yine bir palmiye. Dikkat ederseniz zaten ağaç gibi forma sahip. Bu tabelalandırmayı yapana kadar birçok analizden geçiyor arkadaşlar. Evet, burada bir palmiye fosili daha mevcut. Evet, karşıya da bakalım. Arkadaşlar, bunun tabelası düşmüş ama bu da bir yine palmiye fosili. Palmiye fosili deyip geçiyoruz. Şu anda baktığımız şey milyon yıllık, belki daha fazla. Milyon yıl sonra bizden hiçbir şey kalmayacağı için belki bir çiçek bile olamayacağız.
O yüzden gerçekten değerli bu buluntular. Yine böyle sarp bir arazi. Manzarası nasıl? Çekimlerini yaptığım muslar kaya evlerinin formuyla benzerlik gösteriyor. Buraya da geldik. Burada da yine gördüğümüz bir palmiye fosili. Kanka düşmedin değil mi? Gerçekten kök mü var orada? Allah, burada bayağı dağılmış. Bu da bir şey ama ne? Çekirdek gibi, şuna bak. Fosil bu da. Ne ki lan bu? Burada dağılmış ama. Buralara da böyle oturacak yerler yapmışlar. Çok ciddi yağmurlar yağdı. Bu oturma yerleri de çok kaliteli yapılmış arkadaşlar. Muhtemelen bakanlık tarafından yapıldı buralar. Bir de oturuyorsunuz. Manzaraya bakın. Tek kelimeyle muhteşem. Burada da yine bir palmiye fosili. Büyük bir fosil bu arada. Bakın burada ne diyor? 18-19 milyon yıl diyor. 18 mi 19 mu? İkisinin arasında bile 1 milyon yıl var. Ortalama 70 yıl yaşıyoruz. Ama baktığınızda sanki dünya yerinden kaçıyormuş gibi kendimizi şey yapıyoruz. 18 milyon yıl diyor arkadaşlar. 18 milyon yıl. Gösterebilir miyim bilemiyorum ama tam bir şöyle çukurda bir şey var. Yuvarlak bir şey şöyle. O da bir fosil arkadaşlar. Ya bir ağaç gövdesi ya kökü. Arkadaşlar buraya da güneş enerji panelleriyle kamera kurulmuş durumda. Yani güvenliği de alınmış. Yani burası nasıl bir geçiş güzergahıydı, nasıl bir burada yaşam şekli vardı bilemiyoruz ama o dönemlerde bakın yamaca böyle sıralanmış şekilde dikilmişler. Yani bu kadar simetrik olması da enteresan. Arkadaşlar bu da söğüt ağacı. Bu ağaç da yine 18-19 milyon yıllık bir ağaç gövdesi. Fosil. Evet arkadaşlar bu da başka bir söğüt fosili. 18-19 milyon yıllık. Palmiyeler bitti, şimdi söğütler başladı. Çok enteresan. Bu da bir söğüt fosili. Buraya da yine dinlenme yeri yapılmış. Evet, size manzarayı da göstereyim. Buraya gelirken arabayı park ettikten sonra bayağı bir tırmandık. Sonra bir tabela da yok aslına bakarsanız. O yapay merdivenler vardı. Onlar da bittikten sonra bir patika yol gördük. O yolu takip ederek tesadüfen bulduk diyebiliriz yani biz de burayı. Buraya gelirken giriş kısmını bulana kadar oldukça şaşırdık. Navigasyon da çok yanlış yönlendirdi. Ama en nihayetinde geldik. Buraları da size gösterebildik. Evet, şimdi başka bir bölüm var mı bilemiyorum burada. Biz patikayı buluştuğumuzda yol ikiye ayrılmıştı. Sağa mı gitsek, sola mı gitsek kararsız kalmıştık. Sola doğru da bir yol gidiyordu. Şimdi o tarafa geçeceğiz. Eğer orada da herhangi bir şey yoksa bu geziyi de sonlandırmış olacağız. Evet, bu bölgede selden çok etkilenmiş
kayalar inmiş buradan aşağıya. Ama genel itibariyle patika hep bu formda. Şimdi dikkatimizi çekti de bakın burada da böyle bir yer var kayaların arasında. Bu da aslında bir fosil. Bakın şurada da bir ağaç. Kökü belki de bu. Veya dalı zamanında kalmış. Belki bu gövdesi bu şekilde. Bu bölge gerçekten mucizeviymiş arkadaşlar. Buradan doğru çıktık. Sonra buradan aşağıya doğru gittik. Sağa doğru gittik. Şimdi bir de şuradan yukarı çıkacağız. Burada da bir merdivenler oluşturulmuş. Tabi bunlar da sel sularıyla çok etkilenmiş ama bir de bu tarafa gidelim bakalım. Karşıda yine koruma teli görünüyor. Evet. Bu da Söğüt arkadaşlar. 18-19 milyon demişler yine. Genelde bu tip ormanlarda mağaraları çobanlar bulurlar. Bu fosiller kim nasıl buldu, nasıl tespit edildi, bu kadar değerli olduğu nasıl ortaya çıktı onu ben de bilemiyorum. Akıl tutulması yaşıyorsunuz. Yani 18-19 milyon yıllık bir geçmiş düşünsenize. Evet halen daha yürüyoruz. Bir fosil ormanını beraber sizinle gezmiş oldum ben de. 18-19 milyon yıl deyince insanın nutku tutuluyor. Evet burada var bir tane arkadaşlar. Bu da Söğüt. Yatık durumda. Burası da çok uçurum arkadaşlar. Ama güvenlik bakımından çit çekilmiş. Kavakmış. Şu ana kadar en büyüğü. Sığla ağacı. Bilenler bilir, Muğla tarafında vardır sığla ağacından. Ağacın üstüne delik açarlar. Oradan su verir ağaç. O su da çok faydalı ve gerçekten çok leziz bir sudur. Ve bu bölgede bu ağaçtan yok yani şu anda. Rüzgardan böyle dalgalanan büyük ağaç da Söğüt ağacı arkadaşlar bu arada. Milyon yıllar sonra yine Söğüt yetişmiş burada. Evet arkadaşlar, etkileyiciydi. Gerçekten çok insanı cezbeden bir yanı vardı. Umarım videoda da ben size bunları yansıtabilirim. Şimdi yavaş yavaş artık aracımıza doğru yol alıyoruz. Sebel serimiz devam ediyor. Buradan şimdi Çeltik Deresi'ne geçeceğiz. Orada bir tarihi kilise var. Sizlere orayı göstermek istiyorum. Bugün çok yorucuydu ve halen daha işimiz de bitmedi. Gerçekten çok mücadele verdik bugün. Bu mücadelenin, bu emeğin karşılığı olarak da kanalıma abone olup bana destek verirseniz gerçekten mutlu olurum. Yolumuz daha uzun. Sizlerle beraber güzellikler görmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın.